bu hafta Bournemouth Üniversitesi'nden Kadriye konuk ediyoruz. Doktor Rush'ın sigortacılık sektöründeki uzun yıllar boyunca sağladığı deneyimden sonra Bournemouth Üniversitesi'nde çeşitli pozisyonlarda görev almış bir akademisyenimiz. İşletme bölümünde işletme bilgi sistemleri akademik grup başkanlığı, e-öğrenme programında dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüş. Halen şu anda da MBA programı koordinatörlüğü görevini yürütüyor. Bu hafta ki konumuz, yani bugünkü konusu da dijital pazarlama üstüne ve sosyal medyanın pazarlama stratejilerine olan etkisi üzerine bir seminer verecek. Please welcome. All right, thank you very much. Thank you. Good afternoon, still good morning. Good morning, everybody. It's my pleasure to be here this morning with you. We've traveled a long way from Istanbul this morning to see you today. So it's my pleasure just to give you a very brief session on my area of research and my area of teaching in Bournemouth University. And this is meant to be a taster session, so if you have any particular interests, questions, or want to follow up some sort of discussion, my email address is there, and I understand from your tutors that Twitter is not accessible at the moment. But when you go on Twitter, you can go on Twitter and post any messages you might have. There are other Turkish students we're meeting this week and other Turkish professors. They're commenting on Twitter about the conversations we're having on social media and digital marketing. Öncelikle burada olmak benim için büyük bir zevk. Buraya uzun bir yoldan geldik diyebiliriz çünkü bu sabah İstanbul'dan yeni geldik ve bir program kapsamında Türkiye'deki bazı üniversiteleri ziyaret ediyor olacağız. Bugün size kısaca bir giriş yapacağım. Daha çok çalışma alanım olan dijital pazarlama konusunda bir giriş yapma fırsatı olacak. Eğer bana soru sormak isterseniz internet adresini gördüğünüz gibi yanınızda yer almakta. Bunun dışında eğer Twitter'a girme imkanınız varsa, daha önce İstanbul'daki seminerlerimizde hocalarımız ya da öğrencilerimiz Twitter'dan da yorumlarda bulundular. Sizler de Twitter'da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Okay, good. So, did you explain that I try and talk as little as I can and then you translate? Okay. Is that okay? Okay. Elimden geldiğince kısaca konuşacağım. Yani kısa cümleler halinde ki ben de böylece arkasından hemen tercümesini yapacağım sizler için. So the flow might be affected by this because of that. Okay. So one of the key areas of marketing at the moment, as you might be familiar with, beyond obviously selling and advertising, is understanding the experience of the customer or the consumer as they go through the process. Bildiğiniz gibi hani bizim işimizde sadece satış oranları ya da satış sayılarından ziyade aynı zamanda tüketicilerin, mal alanların ne hissettikleri, nasıl bir paylaşım halinde oldukları da önemlidir. Okay. And what's happening in marketing, whether you're a physical organization or physical business providing some sort of product or service to your consumers, you are thinking about an experience, but also it's much more complex when you go into a digital environment to try and satisfy your customer needs and meet their experiences online when there is no physical interaction. İşiniz gerek ürün gerek hizmet satmak olabilir ama özellikle de bu konuda müşterilerin ya da o hizmeti alacak kişilerin deneyimleri çok önemli. Bu özellikle dijital ortama geçtiğinde daha da zor bir hal alacaktır dijital pazarlama konusunda. Çünkü daha karmaşık, daha komplike bir hale dönüşecektir. Çünkü birebir fiziksel bir ortamda onlarla etkileşim halinde olmayacaksınız. Daha çok onların ihtiyaçlarını ve gereklerini online, yani çevrim içi yollarla halletmeye çalışacaksınız. The challenge for marketeers doing business online and trying to attract customers online and trying to maintain customers online and keep them satisfied sufficiently enough that they, once they finish their purchase, they return to you, is trying to anticipate their emotional behavior, the factors that would affect their decision making. Burada önemli olan dijital pazarlamada her şey online ortamda geçiyor. Yani siz ürünü online ortamda pazarlıyorsunuz, tüketici online ortamda ulaşıyor ve online ortamda satın alıyor. Burada önemli olan tüketici ürünü aldıktan sonra memnuniyet oranının en iyi, en yüksek düzeyde sağlanması.
kazanması. Burada da tabii ki tüketicilerin duygusal olarak da nasıl bir deneyim kazandıkları çok büyük bir rol oynuyor. Okay. Now I'd like to ask you a question. Just to demonstrate the example, hopefully, of this, the concept of emotional marketing, where there's been a lot of research developing over the last few years, and I think growing because they're anticipating that. So the question is, can you tell me about a restaurant or a food place that you've been to recently and you enjoyed the experience and you're likely to go back or you're likely to recommend that place to other people? Şimdi bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için size bir soru yöneltmek istiyorum. Bu soruda daha çok duygusal deneyimlerinizle alakalı olacak. Daha önce gittiğiniz bir restoran olabilir ya da yemek yediğiniz bir yer olabilir. Oradan mutlu bir şekilde ayrıldığınızda bunu tavsiye eder misiniz? Tekrar oraya gitmek ister misiniz? Nasıl bir duygu deneyimi kazandınız o yerde yemek yedikten sonra? Bunu biraz tarif edebilir misiniz? Yep. Ürünlerden, hizmetlerden memnun kaldıktan sonra kendi tatminim, yani ürünleri iyi olduğunu düşündükten sonra tabii ki duygusal olarak yeniden o mekana, o restoranta giderim. Okay. Can you give us examples of the satisfaction? What satisfied you about that restaurant experience? Peki o gittiğiniz restoranla ilgili sizi memnun eden şey neydi? Daha spesifik olmak gerekirse mesela şu güzeldi, bu kötüydü ya da şu iyi olduğu için oraya tekrar gitmek isterim şeklinde. Çalışanların güler yüzü olabilir. Ürünlerin kalitesi olabilir. Çevrenin temiz olması, mekanın temiz olması. Clean. Okay. Environment and clean place. Okay, that's very good. Evet, bunlar çok iyi noktalardı. So what you've just demonstrated is that what do we do in restaurants normally? We go because we're hungry, we feel like eating, so we go to satisfy the hunger. But the first thing that you mentioned about the restaurant experience was the fact that the people who served you were nice, they were polite. Gördüğünüz gibi genelde tabii ki aç olduğumuz için bir restorana gideriz. Yemeğe ihtiyacımızı önce gidermek isteriz ama ilk dikkat ettiğimiz şey orada bize hizmet eden insanlardır. Onların güler yüzlü ve kibar olmasıdır. Bu da aynı sizin belirttiğiniz gibi. And the other things that you reflected were around the cleanliness of the environment. So emotionally, you felt satisfied with the environment of the eating place. Of course, you mentioned that you like the taste of the food, because the taste of the food still remains the core need that you went to that place for. But ultimately, it was everything around that core need that makes you think that I will go back again. Tabii ki yemeğin tatlı, yani tadının güzel olmasına bahsettiniz. Bir daha oraya tekrar yemek yemek için gideceksiniz ama başka faktörler de vardı sizi duygusal olarak etkileyen. Bunlar işte oranın temiz olması olabilir, insanların kibar ve nazik olması olabilir ve bunlar hepsi aynı anda etki ederek sizi memnuniyet kazanmanızı sağlıyor ve bu şekilde oraya tekrar gitme isteği uyandırıyor sizde. And that's what is so difficult for marketeers to try and anticipate. Obviously, a good product and a product that meets the needs of the customers remain the key thing. If the computer doesn't work, then no matter how good your marketing strategy is, that product is unsellable. And the marketeers cannot embellish that in any way. If they do and they manage to sell it, you know, and the customers buy it and the computer starts breaking down, what you will have done as a business is that you've broken your trust between the customer and the business. So even if you improve that computer for next round of or next version of it, you still have a bad reputation in that you lost the trust and the loyalty of your consumers. Burada söz konusu olan tabii ki en zor şey tüketicilerin bu duygusal hissettiklerini önceden tahmin edebilmek, öteleyebilmek. Çünkü bu şekilde siz ürününüzü dizayn edersiniz ve bunu piyasaya sunarsınız ve bu şekilde bir pazarlama tekniği geliştirirsiniz. Tabii ki burada önemli olan bir bilgisayar satıyorsanız eğer o bilgisayarın çalışıyor olması tabii ki ilk kriterlerden birisi. Ama siz iyi bir bilgisayar öğrendiniz ya da bunu geliştirdiniz. Yine de eğer bir bozuluyorsa ve burada bir memnuniyetsizlik ortaya çıkıyorsa bu demektir ki sizinle ve tüketiciyle aranızda olan sadakat ve güven bozulmuştur ve siz ne kadar da çabalıyor olsanız, ne kadar üst düzeyde geliştirmeler de yapsanız orada hala bir güven eksikliği vardır ve bu tüketiciler üzerinde hala etkisini göstermektedir. So marketing isn't a gimmick
to try and convince customers to get the product from them. Marketing can only enhance the way customers view, perceive your product or your service, therefore are more likely to select your product as opposed to the competitor's product. Burada önemli olan pazarlamanın da zaten tanımında da yer aldığı gibi siz müşterilere o ürünü en iyi şekilde tanıtıyorsunuz ve müşterilerin onu seçmesi için bir yol sunuyorsunuz. Çünkü sizin rakip ürünleriniz de var. Önemli olan sizin için seçecekleri ve neye önem vererek sizi seçmeleri gerektiği. So a lot of textbooks, a lot of definitions of marketing tend to refer to marketing as being the concept of psychology, being able to read the customer's mind and anticipate the likely needs and wants that they might have. Pek çok ders kitabında da gördüğünüz gibi pazarlamanın tanımı verilirken genellikle psikolojiyle olan bağlantısı, yakın bağlantısı hatta çok iyi bir şekilde açıklanmaktadır. Çünkü pazarlama dediğimizde aklımıza gelen şey tüketicilerin zihnini okuyabilmek, onların ihtiyaçları nelerdir, memnuniyet düzeyleri nelerdir ve bunu nasıl tahmin ederek ürün geliştirip bunu satabiliriz. O yüzden psikolojiyle ilişkisi tanımlarda da yer almaktadır. The challenge for marketeers in a digital environment is that they can't see the customer. So they can't see their reaction. If you're selling computers in a shop, the customer walks in and you look at roughly their age, the sort of things you might anticipate, the sort of things that they want, and you might guess or ask some questions around what you see. But in a digital environment, online, you're not able to do that because you can't see the customer. Normal bir ortamda farz edin ki bilgisayar satıyorsunuz, dükkandasınız, o anda müşterilerin tepkilerini çok net görebilirsiniz, memnun olup olmadıklarını. Ama asıl sorun dijital pazarlamada pazarlayıcılar olarak sizler kişilerle birebir yüz yüze görüşmüyorsunuz, onların yüzünü görmüyorsunuz ve bunu tahmin etmeniz gerekiyor. Bu yüzden zaten iş zorlaşıyor çünkü birebir aynı anda, aynı ortamda bulunmuyorsunuz ve tepkilerini birebir ölçemiyorsunuz. Therefore, in an online environment, your shop becomes your website. So if your website is not attractive, you know, if you walk into a shop, you don't like the look of it, you know, it's too busy, too noisy, or just doesn't look like it's got the sort of products you might want, say in a clothes shop, for example, then you're not likely to go in. You know what you're looking for, you probably want to buy, I don't know, a suit, so you look at that shop and you think, doesn't look like they might sell suits. So you carry on down the high street until you find the shop that you require. The challenge online is that it's very difficult from the moment that you realize this website is not for you to click and go to another website. So your competitors are always a click away. So you're sitting there at your convenience looking at something, but very quickly, and research shows that it's about 10 seconds before the customer decides, no, it's not for me, click on another company. Şimdi normal ortamda karşılaştığımız şey şu, bir dükkana gideriz, ne alacağımızı biliyoruz, ne beklediğimizi biliyoruz ve ortamı ona göre değerlendiririz. Eğer aradığımız şeyi bulamıyorsak, o mekandan memnun değilsek hemen oradan çıkar, yeni bir mekan arayışına geçeriz. Bu hatta aynı cadde üzerinde yan yana olan dükkanlar bile olabilir. Bizim için önemli olan istediğimiz şey orada var mıdır ya da yok mudur? Ama iş online ortama geldiğinde, dijital pazarlamaya geldiğinde bu biraz daha zorlaşıyor. Çünkü burada dükkanlardan değil web sitelerinden bahsediyoruz. Ve web sitelerinin size uygun olup olmadığını tespit etmeniz, bunu anlamanız bir dükkana girip çıkmanız kadar kolay değildir. Bunu hemen kavrayamayabilirsiniz. Ve rakipleriniz sizden bir tık ötededir. O yüzden yapılan bir araştırmaya göre de 10 saniye içinde kişiler bir web sitesinden diğerine geçip fikir değişikliği yapabilirler. Burada önemli olan sizin web sitenizin ne kadar iyi olduğu ve insanlara ne kadar iyi hitap ettiğidir. Can I ask you if you know which country is doing their shopping most online? Who is the leading country? Şimdi size bir soru yöneltmek istiyorum. Şu anda en çok online alışveriş yapılan ülkeyi biliyor musunuz? United States. Amerika, Birleşik Devletleri. No. They're at the top. İlk sırada değiller. China, still at the top, but not the first. İlk sırada değiller. Yine ilklerin arasındalar ama ilk de değil.
Recently, yes, go Son on. dönemde Avrupa Birliği ülkeleri olabilir. European Union countries, Yes, it's a European country and it's the UK. İngiltere. This year, yes, go on. Okay. Evet, yine Avrupa Birliği ülkesi, yani İngiltere Birleşik Krallığı. This year, figures showed that online shopping in the UK exceeded any other country in the world. 70% of shopping in the UK is now done online. That could be for your books, for your clothes, for your food, for your even cars and goods that you might have previously gone to a shop like a washing machine, a fridge or something like that. More people are likely to buy that online. Evet, şu anda Birleşik Krallık'ta alışverişlerin %70'i online ortamda yapıyor ve bu diğer ülkeleri geçmesini sağlayan rakam. Kitaplardan tutun alışveriş makinelerine, buzdolaplarına, arabalara dahi artık online alışveriş yapılıyor. Eskiden dükkanlara gidip aldıkları şeyi şu anda artık online ortamda alıyorlar ve bu sayı gitgide artmakta. So why do you think that is? Why do you think 70% of shoppers in the UK shop online or they prefer to shop online? Peki niçin böyle bir durum var İngiltere'de? Neden insanlar daha çok online alışverişi tercih ediyorlar? Ne düşünüyorsunuz? Because it's easier, we can compare other sellers. Very good, because it's easier, the convenience. Evet, çok daha rahat ve kolay. What's happening in the world, and I can't just say in the Western world, I see it in Turkey, you might see it in Japan, you might see it in Shanghai, you might see it in New York. All the cities now, the way life, the pace of life is going, is changing. So everything is quick, 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 rapid, rapid, rapid. You know, I want my internet and I want it to work now. If I'm standing there for 30 seconds, it's too long. It's got to happen quicker. So what's happening is that more and more people are becoming time poor but cash rich. So the convenience then comes into it to save my time. I'm willing to pay a bit more to save time. Artık günümüzde gördüğümüz değişim şu, insanların az zamanı var ama daha çok parası var. Bu yüzden insanlar en kısa sürede ürünü almayı istiyorlar. Bunun için biraz daha fazla para vermeyi de yeğliyorlar açıkçası. Bu yüzden sadece Avrupa ülkelerinde ya da Batı'da değil, Çin'de, Japonya'da, Türkiye'de dahil büyük metropolitan şehirlere baktığınızda insanlar artık çok hızlı bir yaşam içindeler ve bu yüzden de bir an önce internet bağlantısı istiyorlar. Kimse bir dükkana gidip de 30 dakikasını harcamak istemiyor. İnternet başında en kısa sürede işini halletmeyi planlıyor. So the challenge for businesses is that if in the UK, that percentage was followed by China and then the United States. So the top three were the countries that you mentioned, but UK first, China, and then the US. If that's what's happening as a business operating in Europe, and most brands now are pretty international, if not global. So if that's what's happening, you've got to apply these common sort of emotional factors of trying to understand your customers, trying to care for them, and trying to provide them with relevant products. If you're trying to do that at a global scale, as a business, it's challenging to do that online because you don't see people, the interaction, even your suppliers you don't see. If you're selling a computer, you know, the computer is made of different parts, and the supplier you might never meet. So B2B, business to business, or business to consumer, B2C, is all being done online. The networks are changing and is translating online. The challenge for the marketeers is trying to put all of this together. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi İngiltere, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ilk 3 sırada yer alan ülkeler, online alışverişin en çok yapıldığı ülkelerden. Burada şimdi önemli olan şu, online ortamda siz tüketicileri yüzlerini görmüyorsunuz, onlarla bir etkileşiminiz yok. Bu yüzden bir güçlük yaratıyor. Çünkü onların duygularını önceden tahmin etmeniz gerekiyor. Çünkü bir tepki almıyorsunuz onlardan. Bu yüzden onlara ilgi göstermeniz gerekiyor. Neyi beklediklerini, neyi istediklerini bilmeniz gerekiyor. Bunun dışında da onların istediği, tam olarak onlara uygun şey neyse onu sunmanız gerekiyor. Bunun dışında müşteriyle etkileşiminiz olmadığı gibi belki tedarikçinizle de etkileşiminiz olmayabilir. Çünkü bilgisayara düşünün, pek çok parçadan oluşuyor ve farklı parçaları farklı şirketlerden ya da tedarikçilerden gelebilir. Onlarla bile yüz yüze etkileşiminiz olmayabilir. Bu da zaten en büyük güçlüğü oluşturan etkenlerden birisi. So ultimately, when you're trying to be a marketeer and meet the needs of your consumers, you have to do all of those things.
can you see anything on that list that you think might be critical? If that doesn't happen, you know, the whole thing falls apart. They're all important, obviously. You have to satisfy them, you have to gain their trust online so that they depart with their credit card details, their personal details, and so on. You have to give them a positive experience, you have to be convincing to them, you have to keep them loyal, so hopefully they come back, maybe give them some offers. But ultimately, you want to leave them with a good feeling, to think that was a good experience, like your example of a restaurant, and I'm going to have repeat business. Şimdi yansıtığını gördüğünüz gibi bazı önemli unsurlar var burada. Tüketicilerin duygu düzeyleri nasıl değerlendireceğinize dair. İlk sırada yazan satisfaction, memnuniyet. Daha sonra onları çünkü memnun etmeniz gerekiyor sağladığınız ürünle. Daha sonra onların güvenini kazanmanız gerekiyor çünkü size kredi kartı bilgilerini veriyorlar online alışveriş yaparken. Bunun yanı dışında olumlu bir imaj yaratmanız gerekiyor onlarda. Onları ikna etmeniz gerekiyor ürününüz için. Tüketicilerin size sadık olmasını sağlamanız gerekiyor ki bir kere ürün aldığında bunu başkalarına tavsiye edebilsin ya da tekrar sizden ürün alsın. Onun dışında onlara tariflerinizi kesin sunmanız gerekiyor. Onların duygularını ve edindikleri deneyimleri de iyi değerlendirmeniz gerekiyor. İlk başta sorduğu soru ise şuydu. Bu sıralanan faktörlerden sizce en kritik olanı ne olabilir? I just repeat the question. Which was the critical? Okay, and which do you think? Experience. Trust, very good. Someone else says experience. Loyalty. Loyalty. If you don't trust them, if you haven't had a good experience, you're not likely to be loyal either. So absolutely right. If you don't, ultimately, if you don't have a good experience, it might be that you had a bad experience, but something was done, the business reacted in a way that you actually went away not too unhappy. So say, for example, we were flying on the Turkish Airlines this morning, and there were delays, but the pilot kept communicating. You know, there are delays, the airport is busy, we're taxiing in 10 minutes. So all the time he was talking to us. But you could see all the business people on the plane going, you know, I've got to get to Ankara, you know, I've got a meeting or whatever. But the pilot was communicating. So he reduced the frustration of the waiting people. If the pilot thinks, well, I've got nothing to tell them, you know, we're waiting, so let's just wait and see what happens, you know, those 20 minutes, half an hour would have felt much longer, and we, as customers of Turkish Airlines, would have gone away less happier. Evet, sizin de söylediğiniz gibi zaten güvenle birlikte sadakat de gelecektir ama memnuniyet de burada önemli. Mesela biz bu sabah Türk Hava Yolları ile uçtuk ama biraz gecikmeler oldu. Bu yüzden 20-30 dakika beklememiz gerekti. Ama burada önemli olan şu, bir üründen ilk başta memnun kalmasanız bile eğer size olumlu bir yönde dönüt yapılıyorsa o şirket ya da hizmet sağlayıcı tarafından sizin fikriniz değişebilir. Yine olumlu bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Tıpkı bizim Türk Hava Yolları'nda yaşadığımız gibi. Çünkü pilotumuz bizimle sürekli iletişim halindeydi. Niçin böyle bir sorun olduğunu bize izah etmeye çalışıyordu. Ve bizi güncel bilgilerle sürekli bilgilendiriyordu ki bu da bizim memnuniyet oranımızı arttırdı. Eğer aksi takdirde tersi bir durum olsaydı biz bir daha belki o hava yollarını kullanmayı tercih etmeyebilirdik. Okay, thank you. So in an online experience, if you order, has anybody ordered anything online? Have you purchased anything online? Yes? Online alışveriş yapanlarımız yeah, yeah. Most people are now, it's very convenient, as you said earlier, for the convenience of it and for the quick experience. You think, yes, I give my credit card details, I don't have to make the journey to the shop, to the bookshop, to the factory, to wherever, to buy my product. So imagine trying to keep the customers satisfied. So maybe you bought something and it was delayed. They promised you, you know, within 7 days it will be delivered. Expect to deliver it. In Amazon, I buy everything. My life is on Amazon. So I buy everything on Amazon. And most of the products are by Amazon, but a lot of them are by a third party who's selling through Amazon. And they give you the dates, you know, immediately after you've made your purchase, they say, you know, roughly the delivery date would be between 28th and 30th. And you think, okay. But then the package arrives on the 26th. And I think, they exceeded my expectation. And that is what is happening online. You give the customers a message. You either try to keep to it, that's the minimum thing that you want to do, but
even better, you exceed their expectation. So you buy a product online, you get a message from them, you might get your product and you're happy, but they do something extra for you. And that's the way they can try and keep engaged with their customers. Online alışveriş söz konusu olduğunda ki hepimiz bunu artık yapıyoruz ki ben çoğu şeyimi artık Amazon'dan alıyorum ve benim için çok güzel bir fırsat Amazon'dan alışveriş yapıyor olabilmek. Online alışveriş yaptığınızda bazen ürünler site tarafından birebir gönderilirken bazen üçüncü taraflardan alınabiliyor. Bu da araya tabii ki zaman gerektirebiliyor. Ama şöyle bir şey oluyor, size kesin olarak şu tarihler arasında gönderileceğini belirtiyorlar zaten. O yüzden de siz o tarihe kadar ulaşacağını ümit ediyorsunuz ve sizin beklentiniz bu. Ama online alışverişte şu olabiliyor, mesela siz ayın 15'inde teslim edileceğini bekliyorsunuz, size söylenen tarih o. Ama diyelim ki ayın 13'ünde ya da 14'ünde size gönderdiler. Bu da şu anlama geliyor ki sizin memnuniyet düzeyinizi daha da arttırıyorlar. Bu çünkü bu şekilde zaten online ortamda müşteriyle iletişim kurma fırsatı sağlıyor şirketler için. Bu şekilde onların memnuniyetini daha iyi arttırıyorlar ve bu şekilde bir nevi de olsa onların memnuniyet düzeylerini arttırarak tekrar size sadık olmalarını sağlıyorlar. So let's use again one of my examples about Apple. Anybody use Apple products? Apple ürünleri kullananlar iPhone, iPad, MacBook? Great, okay. Now, Apple, if you buy an iPad, I think even whether it's in Istanbul or London, pretty much the price is the same. Yeah? You don't get much variation. The latest version, you go to an Apple shop in London, or you go to an Apple shop in Shanghai, or in Istanbul, or in Dubai, pretty much an iPad is the same price. Okay? So, what would make my decision about buying the Apple, of going online or going to an Apple shop or even another electrical goods shop to buy it? Hepimiz çoğunluğumuz Apple kullanıyoruz ve bunu hani tecrübe etme fırsatımız olmuş. Gerek İstanbul'dan olsun ya da başka büyük bir şeyden ya da Londra'dan olsun Apple ürünleri aldığınızda fiyat az çok aynıdır. Çok büyük fark görmezsiniz. Ama peki neden bizler online alışveriş yapmayı tercih ediyoruz ya da dükkana gitmiyoruz Apple dükkan mağazasına ya da neden başka bir elektronik markayı tercih etmiyoruz? So I decided to buy my iPad online because I didn't have time. It was close to Christmas. I needed to buy it as a present. So I went to Apple Store online. And I tried to order it online. I had some further questions about the deadline or the delivery line because the delivery time was about 4 days before Christmas. And I wanted to make sure that there are no delays coming up to Christmas because it was going to be a Christmas present and I needed to have had it by 24th to give it to my son on the 25th. So I couldn't get that information, that reassurance that I wanted online. So I phoned them. They said you could phone us. So I phoned them and I spoke to somebody straight away. And I explained to him my dilemma that, you know, I was short for time and I wanted to make sure the delivery was made on time. And actually, during that purchase experience, it was very good. He gave me the information, he gave me some details. I gave him the money, my credit card details, and I was about to put the phone down and go and do something else. When he told me, do you know, when your iPad arrives, if you want, you can call us, you know, however long after your purchase, and we will guide you through how to use it. So if it's for business use, we can take you through it online. And if it's for your son, you know, my son is 11, so he might want to play games or do other things that I don't know what 11-year-old do. And so he said, well, whatever use you have, we can help you with some relevant. Remember we said in the previous slide, this one, relevant to the customers. So he said to me, why don't you call us free of charge and we spend time with you and take you through some relevant applications or quick ways of using the iPad as a tool. Şimdi size kendi deneyimden bahsetmek istiyorum. Ben Noel hediyesi olarak oğluma Apple iPad almayı planladım ve bunu da online yaptım çünkü zamanım yoktu ve sürem daralıyordu. Bunu en kısa yolda halletmek zorundaydım. Amazon mu? No, Amazon? Apple Store. Apple Store. Yeah, that's another favorite of mine. Bunu da Apple'ın kendi mağazasına yani online sitesinden yaptım.
bu alışverişimi. Amazon kullanmadım bu sefer. Benim için önemli olan, ben o hediyeyi 25'inde verecektim. Bu yüzden 24'ünde en geç benim elimde olması gerekiyordu. Online sitede alışverişimi tamamlarken öyle bir tarih yazıyor. Ama ben yine de ikinci kez teyit etmek istedim. Çünkü bir gün gecikse benim için bir anlamı yoktu. Çünkü o artık hediye olmaktan çıkacaktı benim için. Önemli olan bana tam gününde elime ulaşmasıydı. O yüzden online ortamda bu soruma bir cevap bulamadım. Nasıl tekrar bunu teyit edebilirim diye, tekrar emin olabilirim diye bir yol bulamadım. Ama orada telefonla iletişim bilgileri vardı. Ben de telefon ettim. Yüz yüze görüştüm karşıdaki kişiyle ve derdimi anlattım. O da kendisi de bana telefon üzerinden evet elinize tam tarihte ulaşacaktır bilgisini verdi. Ama aynı zamanda tam telefonu kapatmadan önce bana şu bilgiyi de verdi. İsterseniz iPad'iniz elinize ulaştığında, iPad'i hangi amaçla kullanacaksanız biz ona göre size kullanma talimatları verebiliriz ve bunu telefonda açıklayabiliriz. İster iş amaçlı kullanın, ister eğlence amaçlı kullanın. Ki ben bunu 11 yaşındaki oğluma hediye edeceğim için oğlum muhtemelen daha çok bilgisayar oyunları oynayacaktı. Bu yönde beni yönlendireceklerini ve bana yardımcı olabileceklerini söylediler telefon üzerinden. Ve ne kadar süre geçerse geçsin, yani ne kadar uzun sürerse sürsün bu yardımı sağlayacaklardı ve bir ücret karşılığında olmayacaktı bu. So what they did with that experience was, and the added value of not buying it in an airport or not buying it in another electrical shop, buying it online, and I was already happy. I was satisfied. I was about to put the phone down. They gave me that much more extra. And I told other people, not just yourselves, you know, I told all my friends, you think about, you know, if you want to buy Apple products, if you've got time, you know, order it online, because you always get something a little bit more. You know, you don't get the cash back, it's the same price. You don't get something extra, but in terms of your service, you get something better. So it's that extra bit with the online experience that marketeers are trying to embed into a product that is the same, whether you buy it from here or there or there. The product doesn't change, but everything else that goes around it changes, and it can be added value for the customer to go back to them for other products. Burada benim tecrübe ettiğim neydi? Apple bana bir ek hizmet sunuyordu. Bakın ürünle ilgili ekstra bir şey değil ama ek hizmet sunuyordu ve benim memnuniyetimi arttırıyordu. Ben zaten o anda memnundum çünkü bana ürünüm istediğim tarihte gelecekti. Ama ekstra yaptıkları şey bana ekstra bir hizmet sunmaları. Ürün hala aynı, bir değişiklik yok. Bunu mağazadan da aynı şekilde alabilirsiniz. Ama online ortamda yaptıkları neydi? Size ekstra bir hizmet vereceklerini söylemeleriydi ki bu da sizin memnuniyet oranınızı arttırıyordu. Bunu isterseniz hani free shop'tan da alabilirsiniz ve havalimanından ya da mağazadan da alabilirsiniz ama önemli olan online ortamda aldığınızda işte size karşı memnuniyetinizi arttıracak bu ekstra hizmetleri vermeleri. Ki bu da katma değeri arttıracaktır böylece. Sizdeki memnuniyet oranını da kat be kat arttıracaktır. Thank you. So very briefly on this particular slide, it sort of points out everything I just explained from that one example, because you're looking at easy to follow through, you know, online shop, if you like, because if you go to a physical shop, you expect the front door to be there, some product here, some product there, quickly find, you know, the t-shirt or the suit or whatever you're trying to find. Never feel lost around the shop. Same again on the website. You know, if you've gone far and you think, oh no, I didn't want this, I want to go back to where I was, it's going to be easy to do. Some websites don't do that. They think they've got you and they're going to hold you on that bit. So you have to click on another window even to go back to where you were. It's almost like holding the customer's hand when they're in your shop. How uncomfortable is that? You want to let go. I don't want your things. You know, I want to go back to somewhere else or another part of the shop, and somebody pulls your hand. And these are the dangers that people can do on an online because they don't realize that the experience offline, the comfort, the easiness, and the freedom of choice applies to online environment as well. And therefore, finally, to make sure that you get the information or the product or the details to help you decide that you want to make the purchase as quickly as possible so that you haven't wasted your time going through one website to another. Verdiğim örnekten de anlaşılabileceği gibi online alışverişte önemli olan ne? Siz bir fiziksel bir mağazaya da girseniz her şeyin yerli yerinde net bir şekilde kolay bulunabilecek şekilde olmasını istersiniz. Online için de aynı şey geçerli. Web sitesine girdiğinizde kolayca adımları takip edebilmeniz gerekiyor. Bunun dışında sayfalar arasında navigasyon ederken yani bir sayfadan bir sayfaya geçerken kaybolmamanız gerekiyor. İşinizi en kolay ve en rahat şekilde halledebilmeniz gerekiyor. Bazı web sitelerinde yeni bir sayfa açtığınızda tekrar eski sayfaya dönmeniz gerekiyor, yeni sayfayı açmanız gerekiyor. Bu sanki şu anlama geliyor. Siz mağazadasınız ve bir görevli sizin elinizi tutuyor sürekli. Sizi serbest bırak
kurallarını takip etmek zorundasınız. Ki bunu az çok sizler de tahmin edebilirsiniz. Bir web sitesinde hareket etmenin kolaylığı ne kadar önemli olduğunu. Onun dışında bir de ihtiyacınız olan bilgi de olabilir, ürün de olabilir ya da ekstra bir soru da olabilir. Bunu zaman kaybetmeden en kısa yolla elde etmeniz sizin için önemli web sitesinden alışveriş yaparken. Bu yüzden web sitelerinin çok kolay olması, rahat olması ve tüketiciye uygun olması gerekiyor. Thank you. And have a responsive nature to people. Sometimes you find that businesses that are online, you make your purchase and they sort of disappear. You want to go back, you want to return your purchase. As I said, I do a lot of shopping online, particularly around Christmas, because it's very busy and you've got hundreds of people to buy gifts for. So you just go click, 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 you buy all these products. But then when they arrive, maybe one of them is not quite suitable. It doesn't look like what you saw on the website, and you want to return it. In a shop, it's easy. In the UK, it's easy anyway. You go back, you have customer rights, you go back within whatever number of days they've allocated, and then you return, and hopefully you get your money back and go somewhere else, buy something more suitable. In an online environment, you want to provide a similar opportunity for your customers, making returns, making the return communication, not of return of the products, easy for your customers. Bir ürün aldığınızda, bu mağazadan aldığınızda eğer memnun kalmadıysanız iade etmesi kolaydır çünkü müşteri hizmetleri vardır. Mesela bu İngiltere'de çok kolay bir işlem, hemen halledebiliyorsunuz. Ama söz konusu olan online alışveriş olduğunda, burada mesela ben Noel zamanında çok fazla online alışveriş yapıyorum çünkü bir sürü hediye almam gerekiyor ve onlar geldiğinde mutlaka içlerinden memnun olmadığım ya da uygun bulmadığım şeyler çıkabiliyor. Bunu en kolay nasıl iade edebilirim? Bunun yollarını ve iade etme metodunun dışında iletişim ortamının kolaylıkla sağlanması gerekiyor ki bu şekilde online alışverişte size en kolay yolu ve en yardım edilebilecek yolu sağlamaları gerekiyor. Bu yüzden de web sitelerinin müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda bu iade olabilir ya da ekstra bir hizmet olabilir. Bu şekilde yardımcı olmaları bekleniyor. So, it's a famous saying in marketing, but I think it's a good saying for life. That talkback thing is about making sure your customers have an opportunity to talk back. So there's a good marketing analogy that we have 2 ears but 1 mouth. So you have to listen to your customers twice as much as you talk back to them or you respond to them. And that's an important thing to have online as well as offline. But I think it's a good motto to have in life anyway. So to allow the customers to come back, give you feedback, give you their opinion, even complain, and then you try and respond. Bir diğer önemli konu ise geri bildirim dönüt dediğimiz husus. Burada bunu yüz yüze yapabilirler ama online alışverişte söz konusu olan bir şikayet de olabilir, memnuniyet de olabilir. Size bu geri bildirimi dönütü en iyi şekilde vermelidir. Ve bu pazarlamanın da çok önemli bir noktasını oluşturmak. Çünkü unutmayın, bizim konuşmak için bir ağzımız ama dinlemek için 2 kulağımız var. Bu da şu anlama geliyor. Bir kere konuşuyorsanız 2 kere dinleyin. Müşterinizin ne söylediğini kale alın, dikkate alın ve ona göre geliştirin ki müşterilerinizden dönüt alabilmenizde en kolay yollarını bulmaya çalışın. Because we don't have much time, a couple of these slides, I'm going to leave you to look at them and maybe discuss with your professors, or I'll be happy to get into the conversation as well if you like to go on Twitter or email and so on. So I won't spend time on them, but just to say on this one that all the while that you're developing your business online, your competitors are doing equally spending amount of time on their websites, on their businesses online. And you need to review what they're offering and how they're offering it as well. Önümüzdeki birkaç slide çok derinlemesine anlatmayacağım zaman az olduğu için ama bir önceki slayta dönecek olursam önemli olan şunu unutmayın ki siz nasıl online alışverişin web sitenizi geliştiriyorsanız sizin rakipleriniz de aynı şeyi yapıyor. Aynı çabayı ve aynı zamanı harcıyor. Bu yüzden onların ne yaptığını da takip edin, kontrol edin. Eğer bu slaytlarla ilgili bir sorunuz olursa, eğer tartışmak istediğiniz bir husus olursa bana e-mail yoluyla ya da Twitter yoluyla ulaşabilirsiniz. Another thing that I won't be spending time on, but I leave you with a thought, is that if you already have a physical space in your business, say for example you're a shop or you're a department store or you're a car showroom,
if you decide to go online, there has to be a reason for people to come to you on your online site. So there has to be a value proposition. I think as marketeers, we all have to have value proposition for whatever product we're selling. But more importantly, to entice people to come into your online world, you need to have value proposition, like the Apple example that I use, and this additional service that they're providing. Bir diğer nokta değinmek istedim. Şu, sizin fiziksel bir ortamda dükkanınız, mağazanız olabilir, ne iş yapıyorsanız. Eğer online ortama geçmeyi planlıyor olabilirsiniz. Ama bunu yaparken şunu çok net koymanız gerekiyor. Müşteriniz neden dükkan yerine sizin web sitenizi tercih etsinler? Aynı verdiğim Apple örneğindeki gibi web sitesinden online alışveriş yaptığınızda size ekstra bir hizmet sunuluyor mu? Size katacağı ekstra bir değer var mı? Bunu çok iyi tespit edip müşterinize sunmanız gerekiyor. Do you know who these people are? Bu gördüğünüz 3 kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Can you shout out? The lady is Evet, bayan kim? Katy Perry, good. A younger version of Justin Bieber, and of course President Obama. Do you know what they have in common? Ortak noktaları ne sizce bu 3 kişinin? American? I hear Justin Bieber is Canadian. Justin Bieber Kanadalıymış, öyle. They're all celebrities in one form, yes, but that's not the answer. Sorry? English speaking human beings who are around. English speaking, yes, but that's not the reason I've got them up there. Online shoppers. Online, possibly. I don't know about online shopping habits of President Obama. I doubt if he purchases anything, but I see where you're coming from. Free shopping. Yes. Anything else? They share something on the internet. They share something On the internet. On internet. on internet. Yes, yes. Do you know what they share? Well, not share, but you know, Social media. Yes. social media. They're the top 3 users of Twitter. Do you know how many followers Katy Perry has on Twitter? Katy Perry'nin Twitter Roughly, sayısını yes. bilenler var mı? Yaklaşık sayıda olabilir Katy Perry. Çünkü bu 3 isim Twitter'ı en çok kullanan ve en çok takipçisi olan isim. Hundreds million. 100 million? It's a bit high. Biraz yüksek bir sayı oldu. 50, good, we're getting closer. 52 million followers for Katy Perry. Around 49 for Justin Bieber. And President Obama substantially less than Katy Perry, but still quite high. Around 42 million followers. How powerful is that? Because each of those people are a business entity in themselves. We're not talking about branding today, so I won't go into that. But if you think about how powerful their message is, and if you're a company, if you're a business, well, they're a business promoting themselves, yeah? But if you're a business promoting your product, your service, and you go online and you've got millions of followers, that means people respect what you're saying. So if you say, I didn't like that brand of computer, all your followers are hearing that, they're influenced by it. If you're saying, I like this brand of car, everyone is then influenced by it. That's the nature of being a celebrity, isn't it? Celebrity endorsement is a classical marketing phenomenon. But what's happening is that they're changing the landscape now. They're going to social media to promote their message. They sell records. You know, he's obviously been re-elected. So his message is out there, but he's doing an additional promotional tool to communicate 2 ways with his audience. President Obama with potential electoral people or potential support for his policies and so on. Katy Perry for his records, for her concerts, etc. 2 different means, but exactly the same thing. Connecting with their fans. Şimdi bu üç... You can summarize. Okay. Yes. Bu 3 ismin ortak noktası şuydu. Daha önce de söylediğim gibi Twitter'ı en çok kullanan isimler. Ortalama 50 milyon civarında takipçileri var her birinin. 52, 54 ve 42 milyon şeklinde. Obama bir 3. sırada yer alıyor. Ama şu önemli. Onlar ne diyorsa bir şey için iyi ya da kötü dediklerinde takipçileri onların sözüne güvenerek onu takip ediyorlar. O yüzden
Mesela işlerinden birisi bu ürünü aldım, kullandım ve çok memnunum dediğimde takipçileri de aynı ürünü almayı tercih edeceklerdir. Çünkü onların sözlerine güveneceklerdir. Bu da pazarlama ortamında çok önemli bir etken. Çünkü artık pazarlama dediğimizde bu tür unsurlar ön plana çıkıyor. Mesela Obama işte seçmenleri ya da destekçileri için Twitter ortamından, sosyal medya ortamından destek sağlayabiliyor. Ya da diğer sanatçılar da albüm satışlarını yine Twitter yoluyla arttırabiliyorlar. Bu yüzden çok büyük bir etki yaratıyor. O yüzden sizler de ürününüzü ya da hizmetinizi pazarlarken bu şekilde takip edildiğinizde satış oranınız hayli artacaktır. So if you think about it, for Katy Perry, sorry, yes? Bir sorun vardı da. Yeah. Şimdi bu üç kişinin gelir seviyeleri yüksek ve oynadıkları reklamlar da gelir seviyesi yüksek kişilere hitap ediyor. Peki biz bu yüksek fiyatlı ürünleri nasıl alabiliriz düşük gelirliler olarak? People as the individuals, how can we buy their products because they are, they are promoting? Yeah. It's not about that. It's not about President Obama's suit brand influencing you. The importance here is the amount of people who are engaged in social media. Therefore, as a business, you need to understand that that's the way people like to communicate. Burada önemli olan hani Başkan Obama'nın tabii ki takımını orada ben şuradan aldım siz de buradan alın değil. Ama burada önemli olan ne kadar büyük bir sayıda kişi onun sayfasını takip ediyor, onun sözlerini takip ediyor. Sizler de bunu bir iş politikası yani iş planlamaya dönüştürebilirsiniz işinizi kurarken. Sizi ne kadar çok kişi takip edecek ve bu sizin satış oranlarınızı ne kadar yansıyacak. You could argue that the size of a country is following Katy Perry. A size of a country, 52 million people. And that shows that people don't just want to listen to her music or buy her posters and her pictures. They don't just want to look like her. They want to know what she's saying. And they want to talk back. I like that album you've just come out with. I like your new hairstyle. I like the dress you wore to the Oscars. They want to be able to talk back to the people they're interested in. And they will do exactly the same. It set their expectation. They would do exactly the same if you're a business. So if you're a business, we shouldn't expect our customers just to buy something from us and goodbye, they go. They want to like us on Facebook. They want to say something about us on Twitter. They want to Instagram us and take a photo of the food they just ate. So the customers want to be part of the business. And that's the significance of social media. Burada önemli olan, şimdi unutmayın Katy Perry'nin takipçi sayısı 52 milyon, bu da neredeyse bir ülke nüfusu kadar. Ne kadar çok kişi onu takip ediyor ama burada sadece onun kasetini yani albümlerini almasından, onu dinlemesinden bahsetmiyoruz. Onun ne söylediğine dikkat ediyorlar, ne düşündüğüne dikkat ediyorlar ve yorum yapmak istiyorlar. Bir şekilde iletişime girmek, etkileşim halinde olmak istiyorlar. Sizler de işletmeler olarak aynı şekilde sizin ürününüz alındığında ya da sizin dükkanınızda yemek yendiğinde aynı şekilde insanlar Facebook'tan yorum yapmak istiyorlar, Twitter'dan paylaşmak istiyorlar, hatta Instagram'a girip o ürünün fotoğrafını da çekmek istiyorlar. Bu şekilde duygularını, hissettiklerini paylaşmak istiyorlar. O yüzden de onlar bir nevi işletmenin parçası haline gelmiş oluyorlar. So the message for social media is that that's where your customers are engaged. That's the sort of conversation they're having, and you need to understand that. Because they could be saying good things about you, and that's good, you know, you can promote that further. But equally, they could be saying negative things about you. Even if you can't respond, you need to understand what is being said about you that's negative. Are you familiar with TripAdvisor? Yes. Yeah? So TripAdvisor can damage a hotel or a holiday business. If they get too many negatives, it can damage it. People stop going and they come lower and lower on the rankings. Because people talk on social media. People share on social media with themselves and with you as a business. And they use different tools. Farklı araçları kullanarak insanlar sosyal medya ortamlarında düşüncelerini paylaşıyorlar. Sadece kendi aralarında değil ama işletme sahibi olarak sizler de düşüncelerini paylaşıyor. Sizlerle de düşüncelerini paylaşıyorlar. O yüzden sizler için de önemli olan şey şu,
sizin ürününüz ya da hizmetiniz hakkında olumlu ya da olumsuz ne düşündüklerini görmeniz, anlayabilmeniz burada önemli olan. Çünkü unutmayın, mesela TripAdvisor sitesi var, yani yolculuk yaparken size yardımcı olacak bir site. O sitede artık otellerin aldıkları puanlar sıralamadaki yerlerini belirliyor ve insanlar oradaki puanlara göre gidip gitmemeye karar veriyor. Bu da tabii ki işletmeyi etkileyen bir unsur. So I've finished with this slide, but there are a couple of other slides that you can look at in your own time. Just to say that the traditional marketing, the digital marketing, when things like digital email marketing came out and so on, was very much similar. They tried to be more personalized in the middle. But generally before, probably in your parents' time, you had TV advertisements, you know, in the cinema you went, or you opened a TV, or you had big, massive advertisement boards, you know, in the streets, and you know there is a new product, a new orange juice, a new car, a new computer. So that's how companies and businesses communicated. And that sort of reached the market at that time. Now it's different. We talked about relevance to your customers. So what's happening here with social media is they're trying to find more niche, more specific markets. So more people like me, they group us in a cluster. So the clusters of people, of niches, are getting smaller and smaller until you have one individual. Gördüğünüz gibi 3 farklı pazarlama yöntemi var. Geleneksel yöntem zaten bilinen klasik yöntem. Sosyal medya pazarlamasına geçen arada kalan dijital dediğimiz pazarlama yöntemi ise daha çok e-mail yollarıyla olan, ama şu anda sosyal medya en çok kullanılan yöntem ve artık insanlar kümeleştiriliyor ve çok spesifik, tam noktasına hedef alacak şekilde pazarlama planları oluşturuluyor. So it's not just about pushing the message out, it's pushing and receiving. So this bit here, the attraction orientation. My colleague is saying we're out of time, so I'm very sorry. I have to bring this to a close. But what we have here is something that you can watch, maybe if they have time after we leave. This slide here. If you click on that, it takes you to the Bournemouth University Business School Consumer Behavior Research Cluster. It's a YouTube clip. You can see that in your own time. And it just introduces you to the people and also to the new postgraduate master's course that we have in consumer behavior. And if you want to chat to us any further, please feel free to do so. But thank you very much for your attention today. I'm grateful for your time, and I hope it was a useful hour of your time. En son söylediği şey şuydu, yani şu anda zamanı olmadığı için kısa kesmek zorunda kaldı. Kendisi son slaytın üzerinden geçemedi ama isterseniz Digital Marketing başlığına tıkladığınızda YouTube sayfası açılacak. Üniversitelerinde oluşturdukları özel bir araştırma programının sayfası size tanıtıcı bilgi vermesi açısından iyi olabilir. Orada çünkü bu konular ele alınıyor. Faydası olabilir. Yine iletişim kurmak isterseniz mail ya da Twitter yoluyla ulaşabilirsiniz kendisine. Ve bugünkü katılımınız, dinlediğiniz ve ilgi gösterdiğiniz için hepiniz için çok teşekkür ediyorum. Do we have time maybe for one or two questions? Eğer bir iki sorunuz varsa çok kısa bir şekilde alabiliriz sorularınızı. If there's no question and my colleague allows, I have one example to illustrate the power of social media. Bir örnek vermek istiyorum sosyal medyanın rolüyle ilgili olarak. Are you familiar with the guitar player on American Airlines? Has anybody seen that? Well, about 4 or 5 years ago, a musician, not very well known, but a musician, with his guitar, used American Airlines to go from one state to another state within United States. And what happened during that travel, to summarize, his guitar broke. So he went back to American Airlines and he complained, you know, my guitar broke. And they said, well, you know, tough. But, you know, you broke my guitar because I gave it into luggage, obviously shape of guitar, you needed to look after it, you didn't, and you damaged it. Now I can't use it, and this guitar was important to me. Anyway, they said, oh, you talk to that department, and then talk to this department. Several months passed,
and one department to another, nobody was apologizing for his negative experience, and nobody compensated in any way what he'd gone through. So he decided that as nobody is listening to him and months have passed, he decided, because he was a musician, to make a song, a humorous song. If you go to YouTube and put in "You Lost My Guitar, American Airlines," you will find it. I mean, they were talking about it in CNN News and so on. So he made that video, put it on YouTube. Suddenly, it went viral, as they say in marketing. Everybody, millions were watching it. It made the news. And before you know it, the share prices for American Airlines started to dip down because of this bad publicity. And the chief executive had to appear on TV news to publicly apologize to this man for what had happened. That's the power of social media. If you don't meet the needs of your customers at small levels, if somebody would have said, you know, we're very sorry this has happened to you, here is some money as compensation, we understand this guitar was dear to you and you can't replace it, but at least you can buy another guitar, and our apologies. Nobody did that. They did the opposite. They ignored him. They kept blocking him. And so he retaliated. And obviously, it's now a famous social media case study for us to talk about. So the impact of social media is quite strong, and businesses need to be aware of that because they lose control of managing it. Son bir örnek vermek istiyorum madem sorunuz da yok. 4 ya da 5 yıl önce bir müzisyen gitarıyla Amerikan Hava Yolları'nı kullanarak eyaletler arası seyahat ediyormuş. Ve gitarını da tabii ki büyük olduğu için de bagaja vermiş. Daha sonra yolculuğu sırasında gitarının kırıldığını fark edip bunu şikayet etme isteğiyle gerekli ilgili birimlere başvurmuş. Ancak hiçbir birim kendisine bu kaybıyla ilgili, bu negatif deneyimiyle ilgili yardımda bulunmamış ve hiçbiri kendisinden özür dilememiş. Ve bu aylarca sürmüş bir işlem. Yani bir birim bir diğerine, bir birim bir diğerine onu yönlendirmiş. Ama hiç kimseden sözlü olarak ne bir özür ne de hani kendi kaybı için bir telafi fırsatı sunulmamış. Daha sonra kendisi müzisyen olduğu için bu olayla ilgili bir şarkı yapmış ve bu şarkının da ismi Amerika Hava Yolları benim gitarımı kaybetti, benim gitarıma zarar verdi başlıklı bir parça. Bunu YouTube'a girdiğinizde de bulabilirsiniz. Bunu YouTube'a koymuş ve anında bir virüs etkisi yarattı tabiri caizse ve milyonlarca kişi tarafından izlendi. Daha sonra haberlere çıktı bu olay ve haberlerde CNN'e bile çıktı flash haber olarak. Ve bu olaydan sonra düşünün, çok küçük bir olay bu kadar büyük bir yankı uyandırdıktan sonra bu hava yolları şirketinin yöneticisi bir canlı yayına çıkarak halka açık bir şekilde bu kişiden özür dilemek zorunda kaldı. Burada gördüğünüz gibi çok küçük bir olay, çok basit bir özürle ya da telafiyle üstünden gelinebilecek bir olay bu kadar büyük bir yankı uyandırdı ve buradaki sosyal medyanın rolü de hiç azımsanacak gibi değil. Bu yüzden buna çok büyük bir önem gösterilmesi gerekmekte. Thank you very much. On that note, I leave you.